on the edge of a cliff. Herkese merhaba arkadaşlar. Lords Mobile'de bugün Lonca Festivali'ne bakacağız. Lonca Festivali ödüllerini alacağız. Biraz da üzerinde konuşalım. Şimdi Arena Savaşı'nın diyeyim geri bildirimini gönderdik. Sorun var diye. Şimdi bir tek önümüzde Lonca Festivali'ni düzeltmek kaldı. Lonca Festivali'nde çok fazla talep alıyorum ben de ödülleriyle alakalı. Şimdi şu şekilde arkadaşlar bakalım ödüllerine. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar ben ve benim gibi oyuncular, örnek veriyorum yıllarca oynayanlar bu ödülleri çok basit görüyorlar. Lords Mobile'deki çoğu insan bu ödülleri çok basit görüyordur. Böyle diyeyim. Şimdi güncelleme gelmeden önceki hediyeler, ödüller daha güzeldi. Hiç olmasa yıldızlama olarak seçebiliyordun, köz seçebiliyordun, daha farklı ödüller alabiliyordun. Hepsinden toplayabiliyordun. Ekipman olarak yapmak için sana fırsat veriliyordu. Rastgele içerisinden çıkıyordu. Ama bunlar mesela basite gitmiş. Bu işi düzeltmemiz lazım. İlk bu güncellemeyi çekerken ben diyordum herhalde liglere göre değişecek. Ama bakıyorum ki aynı. Sizler de görüyorsunuz aynı olduğunu. Ödüller kademe kademe herkese göre demek ki değişmemiş. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi Lonca ödülleri sizin de düşündüğünüz gibi basit. Şöyle ben ödülleri toplayayım. Siz de bakın arkadaşlar. Zaten hediyelerin hepsini almış durumdayız. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığım zaman alınacak ne var diye bakıyorum. Örnek benim seviyemdeki oyunculara göre gidiyorum. Bakın arkadaşlar bazılarında öyle hiç ihtiyacım yok. Ne alacağım belirsiz. Bak şu sıra mesela hadi şurada 600 mücevher nedir diyeceksiniz de şu sırada hiç olmazsa orada alınacak bir şey var. Burada alacağım bir şey yok. Araştırma hızına dokunsam 22K arkadaş. Bunları ne yapacağız bilmiyorum. Mecbur birine tıklıyorsun. Eskiden böyleydi. Bir önceki güncellemede düzeltmişlerdi. Bir şeyler alabiliyorduk. Şimdi yine geldik sıfıra. Neye tıklayacağım? Rastgele tıklıyorum arkadaş. Şimdi burada mesela hız almak mecburiyetindeyim. Diğerlerinden alamıyorum. İhtiyaç yok. Hız da işte ötekiler alınmıyorsa diye alınıyor. Burada aynı muhabbet. Mecbur bundan alıyorum. Diğerleri işime yaramıyor. Şimdi yeni başlayan oyuncu için şu işe yarar. Bu işe yarar. Şunların ikisi. Bu da bir nevi yarar. Biz mesela olasılık olarak hani ya işte kötüdür ama hadi bundan alalım diğerleri hiç işimize yaramıyor diyebiliyoruz. Arkadaş ileriki seviyedeki oyuncular için bunu nasıl düşünüp de koyabildiniz buraya? Neyse şöyle baktığımızda örnek 2 tane şunlar. Bak bunlar yine bir normal. Şurası normal. Niye? Burada 2 tane yeni son zamanlarda gelen ekipman parçalarından düşebilir. Bu da %20 saldırı desteği. Mesela aldım. Şurada örnek yine bana değen bir şey yok. Onun için şundan aldım. Hız aldım. Mücevherle de karşılaştırırsanız arkadaşlar burada hız daha değerli diyeyim. Burada baktığımız zaman şu sıfırlayıcı. Geçen mücevherle aldıydım. Burada şu ikisi arasında alabilirim. Bu sandıkların da zaten sayısı bence arttırılmalı. Böyle bir tane iki tane olan sandıklar arttırılması lazım. Eğer ki bu şekilde giderse ödüller. Örnek şu. Hiç olmazsa bak güç çekirdeği veriyor. Buradan hadi bunu almış olayım. Yok eseri almış olayım. Buradan ne alabiliriz? Hızı aldık. Asker hızlandırma. Normal hız. Asker eğitim. Burada eser olsun. %50 hız. Bak bu güzel. Şöyle biraz işe yarar hediye olması lazım. Burada eser, hız,
Şöyle bakıyorum. Şunlar işime yaramıyor. Enerji. Burada aynı şekilde enerji. Burada şimdi ben bunlardan yapmıyorum mesela. Ama burayı boş görmüyorum. Mesela değerlendiriyorum bak. Burayı boş görmüyorum. Şu mesela almam. Ama burayı boş göremem yani. Niye? Şunu diyebiliyorum arkadaş. Diğer oyuncular için işe yarar. Burada diğer dahaki gibi şunlar gibi bak 2 tane vermiş mesela. 2 tane 3 tane falan verseydi bu kutudan, bunların ikisi de yeni ekipmanlar için parça veriyor. İşe yarar. 16'şar tane vermiş. Örnek. Bunlardan birini seçebilirler. Ben mesela seçeceğim ama dediğim gibi bunlardan yapmıyorum. Burada mesela göç var. Göçün son zamanlarda değeri biraz düştü arkadaşlar. Azaldı. Bunu alamam. Bu da alırım almam muhabbetinde göç alıyorum. Yine biriksin. Burada mana. Bak enerji de alabilirim. Mana da alabilirim. Mana alıyorum. Burada aynı şekilde hiç yoksa hız olsa güzel olur. Ama bak bu şekilde olsun hızda. Yukarıdaki gibi şu ne arkadaş 30 dakikalık 3 tane. Şunlar mesela 60 dakika ama 10x vermiş ama 60 dakika. Bak bu 3 gün direkt. 3 gün hız. Rahatlıkla alabiliyorsun hiç olmazsa hız olduğunda. Bak şunlar mesela. Bunlar değinilecek konular. Neden? Bunu aldığın zaman rastgele içerisinden demiyor ki ya işte 10 tane, 5 tane, 3 tane, 1 tane rastgele atacak demiyor. Bir tane sana verecek diyor. Eğer ki bu hediyeler devam edecek olursa bunların sayısı artması lazım. Ver 5'er tane. Adam o kadar festival yapıyor ya. Çantasını boşaltıyor. 17 tane herkes görev yaptı yani. En ileriki ligdekiler. Buradan mesela alacağım bir şey yok. Hatta ben bunu alayım. Görev geliyor bazen kahramanı yükselt diye. Kahramanı madalyası topla diye. Şöyle mesela ordu büyütme. Bak bu da alınabilir. Ya, hepsi işe yarar. 470 tane varmış. Öldürme lisansı. Alınabilir. Ordu büyütme. Bu mesela 5K. 5K mücevher. Bunu alıyorsan mesela kaptan için bu önemli. Bazıları örnek almaz. Kaptan değildir, normal oyuncudur, işe yaramaz. Ama bu bizim gözümüzde burada mesela 5K yazıyor benim gözümde. 5K mücevher bu. Şimdi tamam ondan alalım. Burası bak. Burası yine işe yarar. Dediğim gibi diğer oyuncular için işe yarıyorsa diyorum ki yine ben alamasam da bu ödüller işe yarar. En kötüsü bundan alır geçerim. Şampiyon ekipmanı yapmıyorum. Kupa yapmıyorum. Mecbur buradan jeton alıyorum. Burası aynı. 2'şer tane vermiş. Dediğim gibi sayısının artması lazım. Şöyle 4. seçeneği tıklıyorum. Ne alayım? Burada. Burada artık işlem hızlandırıcı alalım. Şurada yine 5K mücevher yatıyor. Bundan alalım. Burada 2 tanesi dediğim gibi bunlar en az 5'er tane olması lazım. 3K mücevher alıyorum. Ne demiş? 5 günlük hız alalım. Ve son olarak buradan da işlem hızlandırıcısı alıyorum. Şimdi normal şekilde atıyorum şampiyon ekipmanı yarım yamalak işte bir tane yapıyor adam mesela morda falan gibi takılıyor. Onların alacağı arkadaşlar burada şampiyon. Bundan alacaksınız. Diğerinde bir önceki güncellemede en son ödülleri aldığımıza mesela bakın. Zaten yazmışım video olarak. İşte güncellemeden önce son festival hediyeleri diye. Orada örnek sona bir geliyoruz. İşte şuralarda başlıyoruz. Yıldız, 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 yıldız. Aynı o şekilde topluyoruz ne güzel. Buradaysa dediğim gibi doğru düzgün bize değen bir şey olmuyor arkadaşlar. Bunları toplayalım. Bir de solo ödüllerine gidelim. Şimdi tamam. Solo ödülleri yanına ek olarak gelmiş. Güzel. Dediğimiz bir şey yok ama bunlar da az. Şöyle ödüllere bakalım. Mesela 60 dakika demiş. Bir tane. 60 dakika 2 tane. 3 tane kitap veriyor. 3 tane. 2 tane mana. Atıyorum niye 10 tane değil? 10 tane olsun. Kademelerde mesela bir tane 24 saat ver.
Örnek. Aynı şekilde 3x yapacağına bir tane 14 saat ver mesela. Burada diyor ki bize seç. Bu bir nebze yine iyi. Niye? Dediğim gibi şunlardan alınabilir. Bak mana kristalini ne güzel vermiş. Demiş ki 10 tane al. Yanan köz istersen 16 tane al diyor yeşil olarak. Gri olarak. Taş aynı şekilde ikişer tane vermiş. Seçebiliyorsun. Bak şu araya mesela güzel gelmiş. Belki hepsine koyacak. Otomatikmen atıyorum. 35 festival yapınca bundan belki alacağım. 16 tane yapınca herhalde bundan alacağım. 17 kez falan yapınca. 17-18 kez. Şöyle bakıyorum. Başka gözümüze değen. Bak şu. Evet bu mesela. Güzel. Tüm olarak gelmiş. Yıldız taşı. Mesela şu aynı şekilde iyi. Şurası. Yani bunlar yine bir nebze alınacak. Bunlar alınacak ödüller arkadaşlar. Şimdi şu denilebilir mesela. Ya işte eskiden lonca ödülleri alıyorduk. Yanına sol ödülleri zaten katılarak zaten ikisini birleştirsen diğer tarafta alamadığın ödülleri zaten burada alıyorsun gibi düşünürseniz arkadaş ödül sayısı da 17'ye çıkmış. Yani onu da baz almanız lazım. 17 tane görev az değil. Tamam ben mesela ilk gün yaptım. Birkaç saat içerisinde yaptım hızlıca. Ama onları yapabilmen için senin çantanı da doldurman lazım. Her gün etkinliklere yetişebilmen lazım. Şöyle baktığımız zaman bak. Yine işe yarar bir şeyler var. Bak hız. Kitap bak burada iyi vermiş. Yukarıda 2-3 tane vermişti. Bak şöyle 25 tane verecek. Seviye arttıkça arttırmaya başlamışlar. Bak yukarıda birer tane verirken orada da bir tane veriyor. Neyse şöyle alalım. Şu bonus ödülü açacağım arkadaşlar. Çünkü bak diyor ki mesela 300 puan maksimum puan ulaştıktan sonra 300 puan başına bundan veriyor birer tane. Biz 11 tane toplamışız. Bakalım boş mu? Bakalım sadece hep kaynak mı atacak? Büyük olasılıkla ondan atacak. Portrelerden düşerse güzel millet gaza gelir. Alalım. Bunu birlikte gidip bakalım arkadaşlar. Biz de bak 422k puan yapmışız. Onu da göstereyim. Şöyle sıralamamız böyle arkadaşlar. Bitti. Şimdi bizde şu olmadı. Festivalde şöyle bir şey oldu. Güncelleme yeni olduğu için bağa girmiş. Sorun oluştu. Atıyorum mesela ilk başta %200'lük bölüm vardı ya görevlerde seçebileceği. Örnek oradan 7 tane %200'lük görev yaptıktan sonra bir krallığa göç edersen göç sırasında o ödül görev sayısını sıfırlıyor. Yani 7 tane görev yapacağın yerde orada 14 tanesini oradan yapabiliyorsun. Ben mesela ilk bunu yaptım. Attım oraya. Bir tanesi 8K civarı falan puan yapmış. Normal koşullarda belki o kadar yapılamaz arkadaşlar. Dediğim gibi %200'lük görevleri sıfırlayınca 7 tane yerine 14 tane yapıldı. Tabi bu düzeltilecek. Ona o anda düzenleme gelmedi. Biz de bu şekilde tamamlamış olduk. Bir de bunun güzel yanı mesela bana birincilik ödülü geldi. Lonca'da bireysel sıralamada. Neden güzel? Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar önceden mesela Lonca liderleri falan burada sıralamaya göre ödüller falan veriyordu. Birinciye, ikinciye, üçüncüye, belki ilk 10'a ödül veriyordu. Şimdi oyun diyor ki arkadaşlar siz durun ben arkadaşların ödülünü vereceğim. Bak bana gelen ödül şu. 200 tane kadim kitap, 100 tane mana, 30 tane kale yıldızlama, 5 tane de normal ekipman yıldızlama geldi yani düşünün. Çok iyi. İkinciye de bu geliyor. Üçüncüye de bu. Bence güzel yani. Oyunun bu şekilde sıralamaya girenlere ödül vermesi bence iyi. Bak. Şuradan. Bak. Üye katılımı etkinliğinde birinci sıraya ödülün hesabına gönderildi diyor. Bence çok iyi. Yani festivalin iyi yanlarından bir tanesi bu. Böyle diyebilirim arkadaşlar. Bence güzel yani. Şimdi gidelim. Dediğim gibi o 11 kutuya bakalım.
Evet arkadaşlar geldik. Lonca Festivali sürpriz sandığı 11 tane demiş. Ben bunu tek tek açmak yerine hepsini açayım. Daha çok şansımız olmuş gibi olsun. Hadi bakalım. Umarız portre falan atar bize. Yoksa kaynak atarsa... Vay canına ya. Çok iyi değil mi? Hepsini portre attı ya. Ya bu kadar ödül vermem fazla. Vallahi. Hepsine kaynak attı. Neyse diyecek bir şey yok. Demek ki bu maksimum puanı geçtikten sonra 350 puan yapmayacaksın yani. Bu fazla oyuna. Ya birkaç tane bari portre falan gelseydi millet de gaza gelirdi. Hani videoyu göstereceğiz sonuçta. Bu ne? Ben bunu mu göstereyim yani? Adam gören diyecek ki arkadaş bunu toplamak boşa o zaman diyecek. Bari bir iki tane gelseydi. Şöyle başa bir tane gelseydi. Neyse arkadaşlar şans eseri bu. Belki size düşecek yani. Öyle diyeyim. Yani hiç yoktan iyidir. Dediğim gibi şansa. Ben de düşmedi. Sizde belki düşer. Evet arkadaşlar bu şekilde festival ödüllerini aldık. Tabi festival için sizler de geri bildirim ayrıyeten gönderebilirsiniz. Bilet atın. Bilet atıp orada sorun dile getirin. Güncellemeden önceki ödülleri istiyoruz diyebilirsiniz. Lonca ödüllerini o şekilde yapabilirsiniz. Siz de bizlere destek çıkabilirsiniz bu konuda. Geri dediğim gibi bilet atın. Sorun oluşturun. Deyin ki böyle böyle festival ödüllerinden dolayı sorun yaşıyoruz. Daha güzel ödüller için bir önceki festivalde verilen ödülleri istiyoruz. Bu şekilde iletebilirsiniz. İlla ki değerlendireceklerdir arkadaşlar. Bu şekilde bugünlük de videomuz olsun. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.